Nahçıvan, Azerbaycan'ın kurucu ve şu anki cumhurbaşkanları olan Aliyev ailesinin Nahçıvanlı olması nedeniyle Azerbaycan için hayli öneme sahip. Ayrıca lokasyon olarak çok stratejik bir konumda bulunuyor. Başta Türkiye olmak üzere Ermenistan ve İran'a sınırları bulunuyor. Haliyle iki ülke arasındaki askeri yardımlaşma bu kara sınırı sayesinde gerçekleşiyor ya da kısmen daha da kolaylaşıyor diyebilirim. Türkiye ve Azerbaycan'ı birbirine bağlayan Dilucu sınır kapısını daha yakından incelemek gerekirse Iğdır'a yolculuk yapmamız gerekiyor. Çünkü Nahçıvan sınırına geçmek için bu şehri ziyaret etmek zorundasınız. Şu anda Iğdır'dayım. Nahçıvan'a geçmek için şimdi merkezden otobüsler kalkıyormuş. Oraya doğru hareket ediyoruz. Hem otobüsler hem de normal araçlar da varmış. Artık hangisine denk gelir bilmiyorum. Ama merkezden Nahçıvan'a geçmek için bu araçları kullanabiliyorsunuz. Sınır kapısına yaklaşırken araçtan kafanızı çevirip sağa sola baksanız komşu olduğumuz 3 ülkeyi de çıplak gözle görebilirsiniz. İşte burası Türkiye'nin en doğu toprağı olan Dilucu sınır kapısı. İnanın bana, İran'ın içlerine doğru uzanan bu küçük kara parçası Türk dünyasıyla olan iletişim için çok önemli konumda. Şu anda Türkiye'nin en doğu bölgesindeyim. Dilucu sınırındayım. Hemen arkamda gördüğünüz yerde Aras Nehri. Bu bölge 3 farklı ülkeyi birbirine bağlıyor. Hemen arkamda gördüğünüz yer İran, Nahçıvan ve tırların hemen arkasında kalan, dorselerin hemen arkasında kalan yerde Ermenistan. Burası bu coğrafya özelliğiyle aslında çok değerli, çok kıymetli bir yer. Tabii ki bunda Mustafa Kemal Atatürk'ün de büyük payı var. O tırların, dorselerin arkasında dediğim yerde burası. Hemen arkamda şimdi Ermenistan köylerini görüyorsunuz. Bahçe ekilmiş vaziyette ve üzüm bağları varmış. Aynı zamanda çok net görmeseniz de hemen arkamda Ermenistan'ın çimento beton fabrikası var. Ya daha doğrusu çimento fabrikası. Fabrikanın dumanının da üstünde şu anda çalışıyor. Burası böyle mistik güzel bir yer. Hikayesini de birazdan daha detaylı anlatacağım. Az önce söylediğim gibi Nahçıvan'ın Türkiye ile sınır komşusu olması aslında çok özel bir hikayeye sahip. Atatürk'ün stratejik zekası sayesinde bugün iki ülke arasında 13 kilometrekarelik bir kara sınırı bulunuyor ve bu sınır bugün Türkiye'yi Türk toplumlarına bağlayan bir köprü görevi görüyor. Videoyu beğenip kanala abone olduysan hem Nahçıvan'ın önemini hem de Zengezur koridoruna dair tüm detayları anlatmaya başlıyorum. Daha önceki Güney Azerbaycan videomda İran'da yaşayan ve nüfusları neredeyse 40 milyona dayanan Güney Azerbaycan Türklerinden bahsetmiştim. Yüz ölçümüne göre neredeyse 2 tane Azerbaycan yapan, 150 ila 250 kilometrekarelik alanı kapsayan bu coğrafya, İngiltere ve Sovyetlerin bölgeden çekilmesini destekleyen Amerika'nın sebep olduğu sonuçlar yüzünden İran'a katıldı. Aslında buna benzer bir durum daha öncesinde Azerbaycan topraklarına dahil olan Zengezur için de geçerliydi. Sovyetler bölgeden çekildiğinde bu toprakları Ermenistan'a bıraktı. Güney Azerbaycan Milli Özgürlük Hareketi amaçlarına ulaşsa ve o dönem Azerbaycan ile birleşseydi, Kafkaslar, Orta Doğu ve Avrupa kara sınırlarında olduğu gibi öte yandan Hazar ve Akdeniz'de büyük bir Türk gücü oluşacaktı. Ayrıca bölgedeki en büyük doğalgaz ve petrol rezervleri Türk devletlerinin elinde olacak, böylece ekonomik açıdan da çok daha kuvvetlenecektik. Kim bilir, tarihi böyle işleseydi belki de günümüzde bölgeyi şekillendiren ve yöneten iki büyük Türk devleti olabilirdi. Nahçıvan Azerbaycan'ın özel bölgesi olsa da aslında birbiriyle fiziki anlamda bir temasta bulunmuyor. Bu nedenle Dilucu sınır kapısı aslında bizim için çok önemli. Çünkü bu sınır kapısı sayesinde Türkiye, diğer Türkiye coğrafyasıyla birlikte bağlantısını kaybetmiyor. Bu iki ülkeyi coğrafya olarak ayıran Ermenistan'dır. Ancak Azerbaycan ve Güney Azerbaycan'ın birleşmesi, Nahçıvan'ın da bu toprak bütünlüğüne dahil olması anlamına geliyordu. Bu yüzden olası bir birleşme ile bölgede Ermenistan'ın hiçbir jeopolitik önemi kalmayacak. İşin daha ilginç yanıysa Nahçıvan'ın Büyük Azerbaycan topraklarına katılmasıyla beraber Türkiye, İran yerine Azerbaycan ile kara komşusu olacaktı. Bu sayede Orta Asya'daki Türkiye devletleri hem kara hem de deniz yoluyla rahatlıkla ulaşabilecekti. Atatürk bölgedeki Türk varlığının farkındalığına sahipti. Tam da bu yüzden Nahçıvan'a özel bilgi gösteriyordu. Fakat bu coğrafyada meydana gelecek olası Türk gücü, başta Amerika olmak üzere birçok dünya liderlerinin işine gelmiyordu. O dönemlere daha yakından bakacak olursak 1921 öncesi Nahçıvan Ermenistan'a bağlıydı. Kazım Karabekir Doğu cephesinde Ermenistan'ı yenince Nahçıvan Türklerin egemenliğine girdi. Sonrasında Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan arasında imzalanan Kars Anlaşması'yla Nahçıvan Azerbaycan'a bağlandı.
Aynı şekilde Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan Moskova Anlaşması, Nahçıvan'ı özerk bir yapıya sahip olması ve başka bir devlete terk edilmemesi şartıyla Azerbaycan'ın himayesine bırakmıştı. Bazı iddialara göre Atatürk'ün kendi parasından harcayarak İran'dan toprak aldığı ve Türkiye ile Nahçıvan'ı kara komşusu yaptığı söylenir. Açıkçası Iğdır yolculuğumda halkla sohbet ettiğim zaman bunu çokça duydum. Kaldığım otelde şehrin birçok noktasında Atatürk fotoğraflarını gördüm. Şüphesiz Iğdır halkının Atatürk'e büyük bir sevgisi var. Fakat Atatürk'ün cebinden para harcayarak toprak aldığına dair resmi bir evrak ve belge bulamadım. Belki de varsa da gizli tutulmak isteniliyor. Oraları bilemiyorum. Ancak resmi belgelerin olmaması Mustafa Kemal'in bölgeye önem vermediği anlamına gelmiyor. Atatürk'ün bölgedeki hassasiyetini size kısaca şu şekilde anlatabilirim. Moskova Anlaşması öncesinde müzakereler için Rusya'ya giden Yusuf Kemal Bey, Ankara'dan ayrılmadan bir gün önce Mustafa Kemal Paşa ile görüşme gerçekleştiriyor. Bu muhabbet sırasında "Paşam, Ruslar Nahçıvan üzerinde ısrar ederlerse ne yapalım?" diye soruyor. Atatürk ise "Nahçıvan Türk kapısıdır. Bu hususu nazarı itibara alarak elinizden geleni yapınız" cevabını veriyor. Yani evet, Atatürk Nahçıvan özelinde Türk devletleriyle bağı koparmamak için çok çaba harcamıştır. Arkamda görmüş olduğunuz bu kümbet aslında Nuh peygamberin türbesi olarak biliniyor ve Nahçıvan'ın Nuh peygamberle ilgili çok güzel bir hikayesi var. Az önce size Nuh peygamberle ilgili ilginç bir hikaye olduğunu söylemiştim. Bu hikayenin ana kaynağı arkamda bulunan bu dağ. Aslında Nuh peygamberin gemisinin yarısının, daha doğrusu enkazlarının bir bölümünün arkamda bulunan bu dağda olduğu söyleniliyor. Aynı zamanda diğer kısmı da Türkiye'de bulunan Cudi Dağı'nda bulunuyor. Iğdır'dan Nahçıvan'a birlikte yolculuk ettiğimiz ama ismini unuttuğum yaşlı bir teyzem buranın adının Yılanlı Dağ olduğunu söyledi. Nahçıvan'ın sembollerindenmiş. Gördüğünüz üzere dağın tepesinde bir oyuk var. Rivayetlere göre bu yarık tufanda Nuh'un gemisinin çarpmasıyla oluşmuş. Zaten bahsettiğim üzere Nuh'un gemisinin bizim topraklarımızın içerisinde olduğu düşünülüyor. Ama burada bulunan Yılanlı Dağ adını burada yaşayan ve iyi insanları kötülerden koruyan, iyileri ısırmayan yılanlardan alıyormuş. Şimdi Nahçıvan sokaklarında tabii ki geziyoruz ama burada dikkat ettiğim bir şey var. Böyle caddeler çok geniş, rahat, bayağı geniş caddeleri var. Aynı şekilde böyle yayılara da ciddi bir saygı var. Hani bu da dipnot olarak kalabilir belki. Şimdi dilerseniz bugünlere gelelim. Nahçıvan hala önemini koruyan çok stratejik bir bölge. Gerek Azerbaycan, gerek Türkiye, gerekse Ermenistan ve İran bu bölgenin geleceğini şekillendirmek için çok uğraşıyor. Peki Nahçıvan neden bu kadar önemli? Öncelikle bunu anlamak için şunu bilmek gerekiyor. Nahçıvan ya da bilinen diğer adıyla Zengezur Koridoru bu topraklardan geçiyor. Fakat bu koridor Türk devletleriyle olan iletişim için çok önemli olduğu kadar aynı şekilde İran ve Ermenistan için de çok önemli. Hatta öyle ki Müslüman İran, Karabağ meselesinde Hristiyan Ermenistan'dan yana taraf oldu. Elbette devlet meselesi ve siyasi çıkarlarda din öncelik değil. Ama İran bunu neden yapıyor? Neden Müslüman Türkler yerine Hristiyan Ermenilerden taraf oluyor? Aslında İran, tarihi, kültürel ve ortak paydalar açısından Azerbaycan'la hem benzerlik hem de farklılıklara sahip. Her iki ülkede Müslüman olsa da Azerbaycan İran'ın aksine layık bir devlet mekanizmasına sahip. Ve oraya gittiğimde bunu fazlasıyla hissettim. Türkiye'ye göre çok daha layık yapıları olduğunu düşünüyorum. Öte yandan Abulfaz Elçibey döneminde Pan-Türk siyasi söylemi ve Azerbaycan'ın birleşme düşünceleri, İran'ın Azerbaycan'la ilgili endişelerinin şekillenmesinde belirleyici bir rol oynadı. İran'da Azerbaycan sınırına yakın yaşayan milyonlarca Azerbaycan Türk'ü, devlet işlerinde ve ekonomik alanlarda önemli pozisyonlarda yer aldığı için bu tarz milliyetçi yaklaşımlar İran'daki Büyük Azerbaycan nüfusuyla yayılma etkisi yaratabilecek söylemlerdi. Bundan böyle İran, ülkesindeki Türk nüfusunun fazlalığından dolayı Azerbaycan'dan gelebilecek olası tehditleri önlemek için Ermenistan'la güçlü bir ortaklık kurma yönelimine gitti. Sadece bu da değil, her iki ülkede konumu gereği coğrafyaları birbirine bağlayan bir köprü vazifesinde. Bu iki ülke arasındaki diğer olumsuz etkiden bahsetmek gerekirse, Azerbaycan ABD'nin baskısıyla 1990'lı yıllarda İran'ın Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol projesine katılımını reddetti. Bu durum İran'ın bölgedeki Batı odaklı enerji projelerinden dışlanmasına neden oldu. Bununla birlikte İran, Azerbaycan'ın aksine Türkiye'ye karşı rekabetin yanı sıra ABD ve İsrail karşıtlığını da içeren Batı karşıtı politika benimsedi.
Öte yandan Hazar Denizi üzerindeki hak iddiaları da bu iki ülke arasındaki tartışmalara sebep oluyordu. Hemen arkamda gördüğünüz Hazar Denizi aslında Azerbaycan için oldukça önemli bir özelliğe sahip. Fakat bu denizden çıkan bazı mineraller ve kaynakların kullanımı konusunda Azerbaycan ve İran ciddi problemler yaşıyor. Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra Hazar Denizi'ne kıyısı olan devletler doğal kaynakları yönetmek için denizin bölünmesini tartışmışlardı. Bu durumu daha iyi anlatmak için Türkiye'nin Akdeniz'deki doğalgaz sahaları için yaptıklarını örnek verebilirim. Fakat İran ve Azerbaycan hidrokarbon kaynaklarının kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak için Hazar'ın bölünmesi konusunda anlaşamadı. Çünkü Azerbaycan her devlet için ulusal bir kıyı şeridi çözümünü kabul ediyor ve tüm kıyı devletlerinin tüm kaynaklardan yararlanabileceği denizorta çizgisi ilkesini destekliyordu. Ancak İran, Hazar Denizi tartışmalarında marjinal bir konuma sahip olmayı tercih etti. Öte yandan Ermenistan topraklarından geçen Zengezur koridoru ile ilgili karar da bu tartışmalardan biriydi. İkinci Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan ve Ermenistan kendi aralarında bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmanın 9. maddesine göre aslında Zengezur koridorunun açılması gerekiyordu. Bu anlaşma neticesinde Ermenistan, Azerbaycan'ın Nahçıvan'a mal taşıyabilmesi için kendi topraklarından bir koridorun açılmasını garanti etti. Fakat bu karar Tahran'ın Bakü üzerindeki etkisini sınırlıyordu. Öte yandan Türkiye, geçmiş yıllara göre daha çok iletişim kurabildiğimiz bu kardeş coğrafyaya SİHA gönderdi ve stratejik olarak Azerbaycan'ı destekledi. Tabii ki bu söylediklerim günümüz siyasetinin birer parçası. Fakat Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan meselenin özünü anlamak için geçmişe gitmemiz gerekiyor. 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Ermenistan, Azerbaycan'a saldırarak Karabağ üzerinde hak iddia etti. Bu kanlı savaş 1994'teki ateşkese kadar sürdü. Bu ateşkese göre Azerbaycan'ın uluslararası alanda tanınan topraklarının %20'si işgal ediliyordu. Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki savaşın sonucunda Ermenistan'ın karayolları ve demiryolları da dahil olmak üzere enerji, elektrik ve ulaşım bağlantılarını kapatmasıyla birlikte Nahçıvan, Azerbaycan anakarasından tamamen izole olmuştu. 27 Eylül 2020'de işgal altındaki Azerbaycan topraklarında konuşlanan Ermeni güçlerinin Azerbaycan'ın askeri mevzilerini ve sivil yerleşimlerin bombalamasıyla birlikte 2. Karabağ Savaşı başlamış oldu. 44 gün süren savaş sırasında Azerbaycan ordusu işgal altındaki toprakların çoğunu geri aldı. Savaşın sona ermesinin ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan'la kapatılan sınırların yeniden açılmasının potansiyel faydalarından bahsetti. O zamanlar bunları söylerken bu sürecin Ermenistan ekonomisine büyük katkı sağlayacağını düşünüyor ve dillendiriyordu. Fakat aradan 4 koca yıl geçmesine rağmen Zengezur koridoru halen açılmadı. Öte yandan Türkiye ve Azerbaycan Nahçıvan üzerinden iki ülkeyi birbirine bağlayan demiryolu inşaatına çoktan başlamıştı. Türkiye bu koridor sayesinde Gürcistan ve İran karayollarını kullanmadan doğrudan Azerbaycan'a ulaşabilecek. Azerbaycan'ı Gürcistan üzerinden Türkiye'ye bağlayan Bakü-Tiflis-Kars demiryoluna kıyasla yeni koridordaki bu yol yaklaşık 340 kilometre daha kısa. Bu koridor ulaşım mesafesini kısaltacağı ve ulaşım maliyetlerini azaltacağı gibi aynı zamanda Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ikili ticareti de arttıracaktır. Toplam maliyeti 200 ila 300 milyon dolar olan ve 230 kilometrelik bu hat, Kars-Iğdır'dan başlayıp Nahçıvan'a kadar devam edecek. Nahçıvan koridoru üzerinden İran, Afganistan, Pakistan ve Azerbaycan'ın diğer bölgelerine devam eden demiryolu hattına bağlanacak. Bunları anlatınca her şey kulağa hoş geliyor ama az önce de söylediğim gibi Dağlık Karabağ Savaşı biteli ve bu anlaşma imzalanalı neredeyse 4 sene oldu. Aradan geçen süre zarfında bu anlaşma yerine getirilmedi ve koridor açılmadı. Elbette bu durum bölgede yeni krizlerin doğmasına sebep oluyor. Son zamanlarda tıpkı Türkiye ve Yunanistan'da olduğu gibi Ermenistan ve Azerbaycan arasında da bir gerilim söz konusu. Hatta Azerbaycan, Fransa ve Hindistan üzerinde de ciddi gerilimler var. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Azerbaycan ziyareti sonrası helikopteri düştü. Bana kalırsa dünya çok büyük bir değişimin içerisinde. Özellikle de Türk coğrafyası. İlerleyen günler ne gösterecek? Bekleyip göreceğiz. Konuyu toplamak gerekirse ülkelerin çıkarları ve siyasetleri elbette değişebilir. Ancak Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ konusunda kağıt üzerindeki anlaşmalara rağmen pratikte henüz hiçbir anlaşmaya varılmamış olması bu coğrafyadaki gerilimi aktif tutuyor. Elbette bu gerginlik sayesinde Rusya bölgedeki avantajlarını koruyor.
Öte yandan İran da bölgedeki sınırların değişmesini istemiyor. Zira bu koridor sayesinde Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri kolaylaşacağı için kendisine ihtiyaç kalmayacağını düşünüyor. Videonun genelinde bahsettiğim gibi bu coğrafya üzerindeki Türk varlığının güçlenmesi istenmiyor. Çözüm mü? Çözüm Rusya'nın abi konumunda olmadığı bir Ermenistan ve Azerbaycan anlaşmasına bağlı. Peki bu sizce ne kadar mümkün? Bir sonraki videomda Azerbaycan'ın Ermenistan'daki ekstavlarını, Şuşa ve Karabağ yerleşimlerini anlatacağım. Videoyu beğenmeyi ve 100.000 yolunda bana destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.